Fırından yeni çıkmış simit tadında çörek ister misiniz? Buyurun birlikte hazırlayalım. Enfes bir koku geliyor. Kıymetli seyircilerim, sütü biraz fazla ısıtmışım galiba, şöyle yüksekten döküp ılıtmaya çalışayım. 50 derece olsun. 50 dereceyi geçirmemeye özen gösterelim. Çünkü hamur işlerinde bugün sizler için şöyle beyaz peynirli, kaşar peynirli, güzel şöyle içi domatesli, biberli bir rulo çörekler hazırlayacağım kıymetli seyircilerim. 4 su bardağı burada unumuz var. 1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 tane yumurtanın akı hamurda. Sarısı da üzerinde yerini alacak. Kıymetli seyircilerim, burada da 1,5 su bardağı özür dilerim. Sütümüz var. Eğer bu süt yeterli gelmezse su ilavesinde de bulunabilir. Normalde besleyici olsun diye sadece süt ile hazırlamayı düşünüyorum. Şeker, şekeri koymayı unutmuşum. Kıymetli seyircilerim, ben bir koşu şeker alıp hemen geliyorum. Geldim. Özür dilerim. Şekeri unutuvermişim ama mutfakta çareler bitmez. O bölümden ilerledik. Şimdi hemen şurada bir havuz açıyorum. Havuzun içerisine öncelikle buradan görebiliyor muyuz? Evet, bir paket instant mayayı döktüm. Buraya şöyle az bir şey, 1 tatlı kaşığı kadar şeker veriyorum. Bu şeker mayayı besliyor, performansını daha iyi hale getiriyor. Ondan dolayı şeker veriyoruz. Kıymetli seyircilerim, bakayım. Çok az bir şey suları açtım. Çünkü aşırı sıcak olursa mayayı kestiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgimizi veriyoruz. Şeker, süt, burada biraz da un alarak bir bulamaç yapıyoruz. Sonra içerisine 1 yumurta akı, yarım çay bardağı sıvı yağ gelecek. Kulak memesi yumuşaklı bir hamur olacak. Sizler için tarifler gelmeye devam ediyor. Lütfen video sonuna kadar takip edin. Detayları kaçırmayın. Demleyin çayları. Geliyor tarifler Oktay Sı'dan. Kıymetli seyircilerim, şu anda yarım saatlik süre geçti. 50 derecelik ısıtılmış fırında. İçine koymuş olduğumuz malzemeler de sıcak olduğundan dolayı çok hızlı mayalandı. Bu performansı görünceye kadar mayalandırmaya devam ediyoruz. Şöyle hafiften bir un serpiyorum. Görelim Oktay Usta diyen seyircilerim için kaldırıyorum efendim. Şuraya bakın. Özleşmiş, tel tel olmuş kıymetli seyircilerim. Şimdi hemen hamurumuzu tezgaha alıyoruz. Burada beyaz peynir, domates, kırmızı biber, yeşil biber hepsini kıymetli seyircilerim doğradım. Hazır hale getirdim. Hamurumuz hazır. Birazcık üzerine un serpip hemen bir toparlıyorum hamuru. Açıyoruz. Yani 50 santime 50 santim çapında ya da 50'ye 60 pardon. 50'ye 60 olarak açıyorum. Açtıktan sonra malzemesini koyuyor ve rulo şeklinde sarıyoruz ama dışını da dış çerçevesini de susam mantosu yapıyoruz. Lütfen takipte kalın. Detayları kaçırmayın efendim. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun Oktay Usta? Bir an gaza gelmiş. Kıymetli seyircilerim, beyaz peynir, kaşar peyniri, domates, biber içerisinde pul biber de ilave ettim. Güzelce şimdi yağlı kağıdı serdim. Yağlı kağıt üzerinde açarsanız işimiz kolay olur. Şimdi hemen şöyle getir. Son buradaki yapışma bölümünde yapıştırıyorum. Kıymetli seyircilerim, dikkatli bir şekilde. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için kolay bir şekilde ayrılıyor. Sadece dikkat etmemiz gereken burada detaylarına dikkat ediyoruz. Şimdi bunu şuraya sona kadar gönder açtım. Gönderdikten sonraki bölüme geliyoruz. Şimdi susamını burada veriyorum. Kağıda göre böyle bolca susam veriyorum. Susamın üzerinde ruloyu yapacağız. Ondan sonra dilimlere keseceğiz. 180 derece ısıtılmış fırına gönderiyoruz. Orada sevgiyle pişiyor. Çayları demleyebilirsiniz. Sevdiklerinizi daha fazla bekletmeyin. Oktay Usta'dan bakın susamlanmış halini görmek ister misiniz? Yap bakalım aşçım şovunu. Baban da mı aşçıydı? Baba mesleğimizi 41 yıldır sevgiyle sürdürüyoruz ve açıyoruz. Aman ya Rabbi. Her yeri sevgiyle susamlanmış olarak hamurumuzu görüyoruz.
Ve şimdi dilimleme bölümüne hemen geçiyorum. Bu kadar susam yeterli. Bismillahirrahmanirrahim. Dilimliyorum. Şuradan böyle elinizle destekleyin. Ondan sonra dilimleyin. Bakın gel şöyle. Destekliyoruz, buradan tutuyoruz. Bir buçuk parmak kalınlığında filan. Tamam. Gayet güzel oldu. Kesiyorum. Yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye diziyoruz. Üzerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürüyor. Ondan sonra tepsi mayası gelince fırın yolculuğu. Lütfen takipte kalın. Detaylar çok önemli. Sizler için özel tarifler hazırlıyor ailenizin aşçısı Oktay Usta'dan tarifler gelmeye devam ediyor. Kanalıma abone olun. Yorum atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Dilimlere kestikten sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içerisine aldım. Tepsi mayası gelsin. Tepsi mayası geldikten sonra şu an tepsi mayası geldi. 180 derece ısıtılmış fırına hiç bekletmeden gönderiyorum. Çok renkli oldu kıymetli seyircilerim. Çay saatlerinizde, çocuklarınızın beslenmesinde, eşiniz işe giderken yanına güzelce koyabilirsiniz. Çayıyla, kahvesiyle, sevgiyle yer. Canım ne güzel hazırlamışsın benim için der. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. İyi yolculuklar diliyorum. Sevgili poğaçam, bekliyorum seni. Güzel güzel pişiyor. Alt üst ayarda pişiyor. Lütfen takipte kalın. Fırından güzel kokular geliyor. Çayımızı demledik, bardağımıza doldurduk kıymetli seyircilerim. Hemen Oktay Usta. Elini çabuk tut, yanmasın. Saatime bakıyorum. Tam 25 dakika. 180 derecede piştiler. Gel bakalım canım. Sevgiyle geliyor. Sıradaki tepsi de fırına gidecek kıymetli seyircilerim. Yavrularınızın beslenmesine koyabilirsiniz. Çay saatlerinizde favoriniz olacak. Efendim simit tadında çöreğimiz fırından çıktı. Sizleri çok seviyorum. Buyurun sofraya. Hoşça kalın, sağlıklı kalın efendim. Allah'a ısmarladık.